Herkese merhaba, Kanal Cezim'e hoş geldiniz arkadaşlar. Çok merak ettiğimiz bir yere geldik şu anda. Nereye geldik ben de bilmiyorum. Walmart diye bir yere geldik Amerika'da. Buranın böyle çok büyük bir alışveriş yeri ama mutfak alışverişi vesaire. Yani Türkiye'deki Carrefour gibi falan düşünebiliriz. Hadi bakalım içeride neler varmış bakıyoruz. İlk defa gördüğüm bir şeydi burada. Girer girmez şok oldum. Çünkü burada hamilelere, yaşlılara alışveriş yapabilmeleri için böyle akülü bir tekerlekli sandalye veriyorlar. Ben de malumunuz her ne kadar çok kullanışlı bir şey olsa da bütün hamileliğim boyunca hareketli kalmayı tercih ettiğim için şimdi bu nezaketlerimi geri çeviriyorum, arabayı bırakıyorum ve yoluma yürüyerek devam edeceğim. Çünkü bu şekilde otur nereye kadar? Şimdi sizi ilk olarak meyve sebze reyonuna götüreceğim. Ondan sonra da bakalım nereye götürürse yol bizi oradayız. Buraya geldiğimde en şaşırdığım ve aslında biraz da en çok hoşuma giden şey şu olmuştu. Amerikalılar her şeyin hazırını seviyorlar. Yani atıyorum bir brokoli alıyorsa hazır, yıkanmış, kendiliğinden doğranmış böyle paket şeklinde ürünleri var ve her şey hazır ürün üzerine kurulmuş. Bakın böyle ürünler var. Hazır salatası ve üzerine koyacaklarını görüyorsunuz burada. Bunun çocuğunuzun beslenme çantasına veya işe giderken yanınıza alabiliyorsunuz. $3.68 fiyatı var. Bakın bu gördüğünüz Sezar salata doğranmış yeşillik, içinde sosları, peyniri, her şeyi var ve bu şekilde aldığınız zaman $3.83. Muzun kilosu 39 cent. Mesela ve burada sokaklarda muz görebiliyorsunuz, hani hemen bir oradan muz alayım, avokado alayım falan fistan, burada çok yaygın. Yani maymunlar cehennemi diyorum kardeşim. Diyelim ki eve misafiriniz geldi ve ona şöyle kokteyl hazırlamak istiyorsunuz sebzelerden. Bakın bu şekilde satılıyor. Soyulmuş, doğranmış sebzeler, içinde de sosu. Bakıyorum ne kadar? $10.78. Aynı şekilde yine misafiriniz mi geldi? Vay efendim ben meyve sebze hazırlamakla uğraşamam diyenler için meyvelerde gördüğünüz üzere böyle sizin için hazır olarak soyulmuş ve paketlenmiş. Tam bir üşengeç işi. Mesela bakıyoruz yeşil elma soyulmuş $3.96. Çok enteresan bir bilgi. Burada insanlar evde yemek yapanlara karşı böyle bir şok ifadesiyle bakıyorlar. Çünkü her şey o kadar hazır yemek üzerine kurulmuş ki zaten fast food kavramı da Amerikalılardan çıkmış. Zaten kendi yapacağınız yemekler burada oldukça pahalıya geliyor aslında. Hani şöyle biberini ayrı alayım, etini ayrı alayım vesaire, kendim karıştırayım, pişireyim dediğinizde normal hazır alıp yediğiniz şeyden daha pahalıya geliyor ama tabii ki daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Mügeciğim ne kadarmış o? Bunlar taneyle satılıyor. 1.88, $1.88. Zaten bir tanesi bir yemeklik olmuş oluyor. Bütün bir aileyi doyuran Evet, cinsten. doyuran cinsten. Arkamda bir tane tadım standı görüyorsunuz. Amerika'daki alışveriş yerlerinde bu tarz tadım standları çok yaygın. Hatta bir rivayete göre buranın yaşlı halkı gelip burada beleşten yiyip içip çıkıp karınlarını doyurup çıkıyorlarmış. We are from Turkey, yes. Is this your first time? This is my first time, yes. I'm making a vlog video for my YouTube. Okay. Yeah, thank you. Oh, Lauren, these are delicious. Oh, thank you. Fresh. Bizim en dayanamadığımız bölüme geldik şu anda. Burada böyle tatlılar, şeyler, cipsler, çikolatalar falan filan. Ay bayılıyorum. Zaten bütün hamileliğim boyunca yedim. Yemeye de devam ediyorum. Evet sağlıksız olduğunun da farkındayım. Ama ne yapayım çok canım çekiyor. Dermatik.
her şeyden o kadar çok çeşit var ki inanamadım. Bakın mesela arkamda gördüğünüz koskoca reyon ta şuraya kadar sadece jelibon ve türevleri. Sadece jelibon. Ve bununla ilgili binlerce reyon var. Kafayı yememek mümkün değil. Sen benim lavaşım. Sen benim yol yetişirim. Sen benim her şeyimsin. Seviyorum seni. Ekmek reyonuna geldik şu anda arkadaşlar. Burada ekmek kavramı Türkiye'deki gibi değil aslında. Bizde böyle çıtır çıtır ekmekler olur falan. Burada böyle bir şey yok. Burada gördüğünüz ekmekler şu şekilde ve benim ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. İnanılmaz uzun süre gidiyor. Hep yumuşak kalıyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ama burada ekmek gerçekten çok pahalı. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz ekmek 3 dolar. Yani Türk lirasıyla 15 lira küsür yapıyor ki ciddi bir para bence. Ay bayıldığım bir reyon. Burası sadece çikolatalar. Çikolata ve çeşitleri. Hershey's'ler, Snickers'lar, Twix'ler ve böyle insan yiyecek bunları diyorsun. Böyle büyük büyük poşetler içinde böyle 20 tane 30 tane Twix falan her bir poşetin içinde bak. Doktor günde sadece bir tane çikolata yiyebilirsin dedi. Eğer siz de benim gibi soslara meraklıysanız Amerika sizin için çok doğru bir adres. Envai çeşit sos var arkadaşlar burada. Makarnanın üzerine koyabileceğiniz hazır soslar ve aynı zamanda işte mayonez, ketçap türevi olan ama adını bile bilmediğim ve denemek için sabırsızlandım. Yüzlerce sos içindeyim şu anda. O nedir? Bu konserve yumurta. Dünyanın en iğrenç kokusuna sahip bence. Pickled eggs diyor ama bu şey galiba. Turşu. Yumurta turşusu. Aynen. Ay tadı ağzıma geldi şu anda. Bakın şunlara bayıldım. Ben bir pancake aşığıyım. Yani krep aşığıyım. Normalde evde hep kendim yaparım. Fakat bunlar böyle hazır şekilde satılıyorlar. İçine sadece su koyuyorsun ve karıştırıyorsun. Sana direkt harç oluyor. Devasa bir cheddar sosu. Hazır bir sos. Eritilmiş peynir var içinde. Yaklaşık Bu arada, 2 kilo kadar. Aynen. Bu 2 kilosu 9 dolar. Türkiye'de Papico'yu alıyorum. Yani 95 TL en son fiyatıyla. Ne kadar daha o? pahalı olmuştur. Yani 1 kilosu 95 TL. Yani birim fiyatına vurduğunuz zaman bu da 8,5'a geliyor. Sen böyle, benim peanut butter'ımsın. Ben böyle çocuk gibi ayağına takılıyorum evde. Ara ara öpüp mutluluk veriyorum, o da anlatsın diye. Amerika'nın en yaygın şeylerinden bir tanesi peanut butter dedikleri. Ne bu, fıstık ezmesi mi oluyor? Yine gördüğünüz gibi envai çeşit fıstık ezmesi mevcut. Sadece pasta için reyon var. Doğum günü pastaları bu şekilde satılıyor. Evet arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz reyon beef, yani dana eti reyonu. Biz domuz eti reyonuna hiçbir şekilde uğramıyoruz. Ama size sadece dana etlerinin fiyatını göstermek istiyorum. Çünkü bu kadar kalın etler o kadar uygun fiyata ki ülkemizde gerçekten aynı şartların sağlanmasını canı gönülden diliyorum. 2 parça dana et ve kalınlığını görüyorsunuz arkadaşlar. 12 dolar. Ne yapıyor yani? 60 TL mi yapıyor? 70 lira. 70 lira. Tanesi 35 TL'ye geliyor bu etin ve yani hayvanın en güzel yeri olabilir aslında bu. Dondurulmuş deniz mahsulleri benim favorilerim arasında. Bakın böyle bir karides 10 dolar. İçinde 100 tane var mıdır? Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Çok güzeller. Bakın burası kızartmalıklar bölümü. Yine böyle envai çeşit kızartmalıklar var. Bu arada yanlış anlaşılmasın, sadece deniz mahsullerinin kızartmalıklarının bölümü burası, böyle canek. Amerika'da sandviç kültürü çok yaygın. O yüzden sandviçin içine konulabilecek hazır dilimlenmiş ürünlerin satışı da çok fazla. Mesela arkamda görmüş olduğunuz reyon komple şunun gibi şeyler, sandviçin içine koyabileceğiniz etler. Sadece eti ama bu yani. Başka bir reyonda da sadece içine koyacağım peyniri falan var. Ve hepsi dilimlenmiş. Yine çok sevdiğim bir bölüm. Burası da böyle meyve sularından oluşan bir bölüm. Envai çeşit meyve suyu var.
En sevdiğim çilekli muz. Mesela bunlar kahveler, soğuk kahveler sanıyorum. Hazır mı böyle? Evet. Buradaki süt kutuları aynen böyle. Hani filmlerde görürüz ya. Böyle büyük büyük plastikten süt kutuları var. Çamaşır Yani suyu sütlerin benziyor. fiyatı 2.97, 3 dolar diyor. 15 TL bir süt. Çok Çamaşır pahalı. suyu gibi baksana. Çamaşır. Buradaki hemen hemen her şey organik. Bakın üstünde zaten organik yazıyor. Ama daha pahalı değil mi? Şimdi bu Ya organik 1 dolar, olduğu için 1,5 6 dolar. daha artıyor ama Kenan yuh 6 dolar şu gördüğün şey. tanesi 50 kuruşa geliyor. Bakın biraz önceki yumurta turşusundan sonra orijinalini Hazır buldum. soyulmuş, Aynen. haşlanmış yumurta. Anneniz beslenme çantanıza koysun, bütün sınıf kopsun. Kesiliğe Bakın burası az önce size bahsetmiş olduğum sandviç içleri için özel olarak her şeyin reyonu var dedim ya. Mesela bu sadece peynir reyonu. Bütün buradaki peynirler dilimlenmiş. Bakayım. Quesadilla peyniri. Aynen. Lavaşın içine koyuyorsun, eritiyorsun, biraz da kavurma. Canımı Atacağız, çekti. evet. Burası da gördüğünüz üzere bir dondurulmuş gıda ürünü olan pizza reyonu. Ama çok güzel çeşitler var. Bak şurayı görüyor musunuz şöyle? Komple dondurma. Buradan başlıyor, buraya kadar dondurma çeşitleri var. Ay. Bunlar da aile boyu dondurmalar. Böyle büyük büyük. Arkamda waffle reyonunu görüyorsunuz. Waffle burada oldukça yaygın. Böyle hazır bir şekilde çıkıyor paketlerden. Siz onu tost makinesinin içine koyup ısıtıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bu. Yine çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Arkamda görmüş olduğunuz reyon sarımsaklı ekmek reyonu. Ekmekler hazır pişmiş ve sarımsaklı. Siz onu sadece fırına atıyorsunuz. 5 dakika sonra çıkartıyorsunuz. Sıcacık sarımsaklı ekmeğiniz oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz reyon komple biralara ait. Burada bira çok yaygın bir kültür. Ve bu arada böyle tekli tekli almıyorlar. Hep koli şeklinde alıyorlar biraları. Zaten fiyatlar da Türkiye'ye oranla inanılmaz uygun. Bu biraların kolisi 15.47'ymiş. Yani bir kolinin içinde de 12 tane var. Arkamda görmüş olduğunuz yer kola, işte Fanta gibi böyle soğuk içeceklerin alanı. Ben burada hayatımda ilk defa karşılaştım. Bir sürü içecek oldu. Size de göstermek istiyorum. Bakın bu Dr. Pepper belki filmlerde görmüşsünüzdür. Amerika'nın Coca-Cola'sı gibi diyebilirim. Yani Amerika'da çok yaygın olan bir şey. Türkiye'ye bilmiyorum geldi mi ama 1 dolar 25 centmiş bu gördüğünüz şişe. Evet 1,5 litrelik bir Coca-Cola 1 dolar 25 cent'e geliyor. Bu arada her videomda ısrarla tekrar ediyorum. Burada eğer bir şey 1 dolar 25 centse onu birim fiyatı olarak hesaplamanız gerekiyor. Çünkü burada ortalama bir mağaza personelinin kazandığı maaş 2500 ila 3000 dolar arasında. Yani 3000 dolar kazanıyorken bir kolaya 1 dolar 25 cent verdiğinizi düşünün. Bu da Türk lirasıyla 3000 lira kazanan birinin bir kolaya 1.25 vermesi, 1.25 lira vermesiyle aynı şey. O yüzden birim fiyatı olarak baktığınızda aslında buradaki gelire oranla herkes rahatlıkla et yiyebiliyor, istediği ürünü tüketebiliyor ve bu konuyla ilgili herhangi bir maddi sıkıntı çekmiyorlar. Yine arkamda en sevdiğim reyonlardan bir tanesi var şu anda. Hazır gıda reyonu. Ben çok üşengeç bir insan olduğum için istiyorum ki alayım mikrodalgaya atayım mis gibi olsun yiyeyim çıkayım. Amerika tamamen bunun üzerine kurulmuş aslında. Şimdi size hazır tek tabaklık gıdaları göstereceğim. Mesela mantı gibi değişik bir şey. Bunu alıyorsun, koyuyorsun, pişiyor. Bakın mesela brokoli ve et. Bu bir öğünlük bir yemek ve 2 dolar 50 cent fiyatı var.
Etli makarna, bir öğünlük bir yemek, $2 fiyatı var. Mikrodalgaya koyuyorsunuz, 2-3 dakika ısıtıyorsunuz ve yemeğiniz hazır. Bakın hamburgerin bile hazır var. Bu şekilde atıyorsunuz, çıktığında hamburger olarak çıkıyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Devasa bir pizza reyonu arkadaşlar. Envai çeşit pizza var ve ortalama fiyatları gördüğünüz üzere bol etli, bol peynirli bir pizzanın fiyatı $5, $7 arasında değişiyor ama öküz doyuran diyebilirim. Amerika'nın bir özelliği var. Hiçbir şey insani boyutlarda değil. Mesela bu klasik bir yeşil çay ama kaç litrelikmiş? Bakıyorum 3.78 litre. Hep böyle büyük porsiyonları var. Ve $2.78 de fiyatı var bunun. Bu arada tadı da çok güzel bir buzlu çay bu. Diyelim ki bir restorana gidiyorsunuz. Restoranda bir tabak bir şey söylüyorsunuz ama o tabağa İnanın 4 kişi oturup zor yersiniz. O kadar büyük ki porsiyonlar. Ve bu ülkenin her yerine yansımış. İnanılmaz bir yemek kültürleri var. Sürekli böyle fast food yiyeyim, doymayayım kafasındalar. O yüzden obezitede burada bir hayli yaygın. Evet, obezite hastalığının en sık görüldüğü yerlerden de bir tanesi. Ben cips aşığıyım. Keza Kenan da öyle. Gecenin bir yarısı uyanıp cips yeriz biz. Karı koca. Böyle yastık altımızda hep cips bulundururuz. Lakin Amerika'daki cipsler çok pahalı geldi bize. Ne kadar o Kenan? Ortalama $4. $4. Kaç para yapıyor Türk lirasının oranla? 21-22 lira. Evet, yani bizim ocağımıza diktiyse bu cipsler incir ağacı dikti. Bakın mesela $3.98. Bunlar mısır gevrekleri. Oreo'lu varmış. Oreo aşıkları vardır eminim içinizde. Arkamda şarap reyonu var. Şarapların fiyatları ortalama yani Avrupa ülkelerine kıyasladığımda biraz daha pahalı kalabiliyor. Türkiye'deki şaraplar gibi diyebiliriz. Tamam. Burada bir olay gerçekleşiyor geçen sene. Bir tane kadın 20 tane şarap alıyor. Bir tanesini açıp içiyorlar. Hatta hepsini içiyorlar da ondan sonra iade etmek istiyor. Getiriyor buraya boş şeyleri ve şey diyor. Biz bir tanesini açtık, tadını beğenmedik. O yüzden hepsini döktük. Şeyleri de size getiriyorum. Paramı iade edin. Ediyorlar mı? Evet, ediyorlar. Gerçekten de şartlar ne olursa olsun aldığınız her şeyi koşulsuz, şartsız geri iade etme hakkına sahipsiniz. Kenan eski barmenlerden olduğu için böyle organik meyve suları her zaman dikkatini çekmişti. Çünkü bunlarla çok farklı ve değişik kokteyller yapabileceğine inanıyor. İnanıyor değil, yapıyor da yani. Ödüllü bir barmenim. Ah, ödüllü barmenim benim. Burada gezerken diyorum ki ay tam diyorum bir meyve suyu reyonu bitti. Bir bakıyorum başka bir meyve suyu reyonuna gelmişim. Meğerse bu meyve suyu reyonları da kendi aralarında çeşitlilik gösteriyormuş. Ve sadece meyve suyu için geçerli değil, her şey için geçerli. Her şeyin birden fazla reyonu var. O kadar ilginç ki kimisi organik meyve suyu reyonu, kimisi normal meyve suyu reyonu. Yok efendime söyleyeyim çavdarlı ekmek reyonu, yok efendime söyleyeyim beyaz ekmek reyonu. Her şeye ayrı bir reyon yapmışlar ve binlerce çeşit var. Kararsızlık yaşayanlar için çok zor bir yer, onu söyleyeyim. Mesela arkamda görmüş olduğunuz abur cuburlar. Az önce size abur cubur reyonunu gösterdim. Baktım ki burada tekrardan karşıma başka bir abur cubur reyonu çıktı. Meğerse öğreniyorum ki burası böyle komple ta en sona kadar glutensiz abur cubur reyonuymuş. Evet, geldik fasulyenin faydalarına. Marshmallow standındayız. Yine envai çeşit marshmallowlarımız var. Amerika'da yine oldukça yaygın tatlılardan bir tanesi. Şeker yerine bu kullanılıyor. Kahveye şeker yerine küçük küçük marshmallowlar atılıyor. Hadi ya, tamamen Şeker eriyor mu yerine bunlar? geçiyor. Tamamen eriyorlar. Özellikle çocuklara mesela sıcak çikolatalar burada genelde şekersiz oluyor. Şeker katmak için içine minik minik marshmallowcuklar atılıyor. Yine arkamda çok enteresan bir reyon var. Bu diyet yapan kişilerin daha fazla susamasına yönelik böyle ufak şeyler yapmışlar. Mesela diyelim ki şöyle şeyler var. Bu ne?
bu suyun içine damlattığınız bir aroma. Burada bir sürü envai çeşit aromalar var. Bunu suyunuzun içine damlatıyorsunuz. Hem suyunuz çok güzel, çok tatlı bir hal alıyor. Hem de daha fazla susamanızı sağlıyor. Böylelikle diyet yaparken de daha rahat, daha kolay bir diyet geçirmiş oluyorsunuz. Ve bütün arkamdaki reyon sadece bunlardan var yani. Mesela bu böyle gördüğünüz suyun içine karıştırıyorsunuz ve ice tadı veriyor. Dedim ya size ben cips manyağıyım diye. Şöyle bir şey buldum. Vejetaryen cipsler. Yani normal cipslere göre daha sağlıklı ama yine cips tadındaymış. Bakalım deneyeceğim nasılmış. Burada en sevdiğim şey bu. İçinde bunun cheddar sosu var. Bir porsiyon 10 dakikada hazırlanıyor ve bol soslu böyle. Efsane. Burası da komple soslu makarna reyonu. Yani makarnasını alıyorsunuz, içinden sosu da çıkıyor. Hazır yapıyorsunuz yine. Şu an biz Walmart diye bir alışveriş merkezindeyiz ve bu gördüğünüz Great Value markası Walmart'ın kendi markası. Nasıl ki Carrefour'lar kendi ürünlerini üretiyor, bunlar da aynı şekilde üretmişler. Bak gördüğünüz gibi bir adet makarna $1. Bakın bu elimizde görmüş olduğunuz şey bir pizzanın altı ve içinde de sosları var. Yani pizza altı hazır, sosu hazır. Siz sadece üstüne ne koymanız gerektiğini belirleyip fırına veriyorsunuz. Az önce göstermiş olduğum ürünün de fiyatı $3.98. Evet, gördüğünüz gibi günün sonunda mümkün mertebe daha az zararlı olabilecek yiyecekleri tercih ederek böyle bir sepet oluşturduk. Malum bizim gibi abur cubura meraklıysanız ve çok çeşit seviyorsanız, özellikle biraz da üşengeçseniz Amerika'ya geldiğinizde gerçekten az önce size gösterdiğim sepetle kalmak, yani o kadar alışveriş yapabilmek çok büyük bir erdem diye düşünüyorum. Biz buraya ilk geldiğimiz ay deli gibi aldık. Her şeyin tadına bakalım falan dedik. Şimdi biraz daha kontrollü gitmeye başladık. Ama sizinle de paylaşmak istedim. Bugün size elimden geldiğince mutfak alışverişini tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki alışveriş videomda kim bilir belki oyuncaklar olur, belki makyaj malzemeleri olur. Her şeyi çekebilirim. Yolum nereye düşerse. Teşekkür ediyorum bu arada beni izlediğiniz için. En yakın zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.